Amasya'dayız. Şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktayız. Aslında şehre, ana karaya, çünkü Yeşilırmak geçiyor, dağlarla çevrili kuytu bir vadi burası. O kuytu vadiyi buradaki geniş arka topraklara bağlayan çok stratejik bir geçitin önündeyiz. Bu geçitin üzerine şehre girebilmek için yegane yol yapılmış. Bir köprü. Bu köprü Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sadece yarım asır sonra yapılmış olan İltekin Gazi Köprüsü. Bugün her ne kadar Çağlayan Köprüsü olarak adı geçse de bu köprü bizim için çok önemli. Müslüman Türklerin Malazgirt sonrası Amasya'yı fethi için buraya geldiklerinde buradan geçtikleri mekan burası. Amasya'yı fethediyorlar ve fetihten hemen sonra da bu gördüğünüz köprü Amasya'nın fatihi bir danışmentli komutanı İltekin Gazi tarafından yaptırılmış oluyor. Normalde Amasya, Malazgirt'ten sonra Alparslan'ın bu bölgeye gönderdiği Artuk Bey'in ilk adım attığı yer. Artuk Bey gönderiliyor önce buraya. Ama çok ilginç. Artuk Bey buralara geliyor. Burada fütühata başlıyor. Kısa bir süre sonra bugün Arabistan Yarımadası'nın Bahreyn adasına bakan Ahsa bölgesinde Karmatiler çok büyük isyan çıkarıyorlar. Karmatiler biliyorsunuz Haşhaşilere benzeyen bir kol. Kimilerine göre sosyalizmin kurucuları, kimilerine göre İslam'ı yok etmek için kurgulanmış sinsi bir örgüt. Kimilerine göre toprak mülkiyetini savunan adalet savaşçıları, kimilerine göre sadece kendi yandaşlarını besleyen açgözlü bir topluluk. Kabe'yi tavaf eden binlerce hacıyı öldürüp cenazelerini Zemzem kuyusuna atan da onlar. Hacerül Esved'i kırıp söküp çalıp kaçıranlar da. Namazı, orucu, gusülü reddedenler de onlar, içki yasağını kaldıranlar da. Hürriyet, eşitlik, herkes için adalet diye yola çıkanlar da onlar. Mekke, Ahsa arasındaki bütün camileri yıkanlar da. Çok tartışıldılar, çok konuşuldular. Asırlarca nice alim onlar hakkında yazılar yazdı. Onları daha iyi tanımak için içlerine sızıp onlardan görünmeye çalışanlar oldu. Ezeli düşmanları Abbasiler ve Selçuklularla yıllarca savaştıkları gibi fikirdaşları Fatimilerle de amansız mücadeleleri oldu. Peki Karmatiler ya da Karamitalar denilen bu ilginç ve mücadeleci yapı neydi? Ona tabi olanlar kimlerdi? Hepsi bu videoda. Ve onların o isyanları üzerine ehli sünnet itikatını dünyada korumayı ve muhafaza etmeyi kendine ilke edinmiş büyük Selçuklular, yani Alparslan 1072'de öldü. Yerine geçen oğlu Melikşah Artuk Bey'e diyor ki sen Ahsa'ya git. Yani Amasya'dan, dünyanın cennetinden resmen Allah'ın çölüne, Ahsa'ya, Arabistan'ın orta doğusuna gönderiliyor. 3 sene orada karmatilerle uğraşıyor. Ve tabii onun bu boşluğunu burada kim dolduruyor? Danışment Gazi dolduruyor. Danışment Ahmet Gazi de o günlerde Niksar'ı fethetmiş, Tokat'ı fethetmiş. Tokat ve Niksar'dan buraya doğru gelmiş. Amasya'yı kuşatmış. 2 yıl sürmüş, bir türlü alamamış. Ama onun komutanlarına İltekin Gazi muhteşem Rumca biliyor. Kıyafet değiştiriyor. Defalarca Amasya'ya giriyor. İstihbarat topluyor. Hatta Amasya'daki o günkü Rum beyinin kızının gönlünü bile çalmayı başarıyor. Bunlar öyle laf olsun hikayeler değil. Bunlar Danışment Gazi'de tek tek anlatılıyor. Ve İltekin Gazi'nin yaptırdığı bu köprüyü adımlayarak hem onların hatıralarını konuşalım hem de onların bastıkları bu taşlara bizler de basalım. Buyurun. Adı her ne kadar Çağlayan Köprü olsa da İltekin Gazi Köprüsü olduğunu unutmayalım. Köprülerin ortalarına bazen seyir balkonları yaparlar. Çok amaçlı balkonlar. Bu taraftan gidelim. Bakın Yeşilırmak akmaya devam ediyor. Amasya'nın tam ortasından geçen Yeşilırmak Nehri. Biz şu an sizinle aslında Amasya'nın birkaç yüzyıl evvel çok daha yeşil olduğu dönemi burada daha iyi solukluyoruz. Tabii şimdi nihayetinde Amasya'da büyüdü, genişledi. Bir sürü betonarme bina yapıldı.
O vadinin sağına soluna. Ama eski Yeşil Amasya böyleydi. Bu gördüğünüz köprü tam 94 metre uzunluğunda. Benim namazgahlarla alakalı doktora tezimde de bu köprü yer alıyor. 4,5 metre bir eni var. Üzerinde namazgah var. Çok şirin bir namazgah. Birazdan göstereceğim size. 6 tane kemer, 5 ayaktan oluşuyor. Ayakların akıntıya bakan taraflarında sanat tarihinde bizim sel yaran dediğimiz bir dalga kıran var. Üçgen dalga kıran. Sel yaran deniyor buna. Gördüğünüz gibi akıntıyı ikiye bölüyor ve köprünün zarar görmesini engelliyor. Köprülerde bir takım böyle ilginç balkonlar görüyoruz. Bakın şu gördüğümüz balkon onlardan bir tanesi. Mesela Edirne köprülerinde de bunlardan çok görüyoruz. Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki köprü, Ağrı Nehri üzerindeki köprüler, Tunca Nehri üzerindeki köprüler. Malum Edirne'nin 9 tane köprüsü var. Bu balkonlardan orada da yapılmış. Bunlar ne amaç taşıyor? Buradan kervanlar geçiyor develerle, atlarla. Kervanlarla geçen insanlar burada soluklanıyorlar. Burada diyelim bazen birkaç kişiden oluşuyor. Yolu, trafiği tıkamadan burada durup etrafı seyrediyor. Oturuyor burada, ağzını açıyor, yemeğini yiyor. Normalde burada namaz da kılınıyor. Ama bu namaz kılmak için yapılmamış. Çünkü namaz kılmak için bu köprünün üzerine ayrıca bir namazgah yapılmış. Oraya doğru ilerleyelim. İltekin Gazi'nin inşa ettirdiği bir Danışmentli eseri olan bu köprü 14. yüzyılda yenilenmiş. Osmanlı döneminde, yani Osmanlı'nın eli değmeseydi bu köprü günümüze ulaşmazdı. Ya şu şirinliğe bakar mısınız ya? Bakın şurada kıble taşı duruyor, namaz kılma alanı duruyor. Çünkü bizim Selçuklu toplumumuz 1. ve 2. dönem beyliklerimiz inançlı insanlardı. 5 vakit namazını kılan insanlardı. Yolda seferi iken bile namazlarını aksatmazlardı. Yolda gidiyorsun. Develerle, atlarla, savaş hali, seferdesin. Hiç fark etmez. Namaz vakti geldiğinde Yeşilırmak'tan abdestini alıyordu. Atını şuraya bir köşeye bağlıyordu. Sonra geliyordu. Bakın namazgah burada duruyor. Ne kadar şirin. Buradan her gün yüzlerce insan geçiyor. Bu namazgahın varlığını acaba kaç tanesi biliyor? Bakın gördünüz mü namazgahı? Bu gördüğünüz yer namazgah. Kıble taşı burada, kıble yönü burada. Geliyorlardı bu şekilde namazlarını durup kılıyorlardı. Yani şuradan hesaplarsak, şurada yan yana 3 kişi dursa, şurada 3 kişi dursa, arkada bir 2 kişi sıkışsa 8 kişinin ortalama namaz kılabileceği estetikte, güzellikte bir yapı tam karşımızda duruyor. Yani bakın 1100'lü yıllarda yapılmış bir taş köprü ve aynı yıllarda üzerine konmuş harikulade bir köprü namazgahı. Köprü namazgahları nerede olur? Bir, köprünün üstünde olur. Mesela Üsküp'e giderseniz Üsküp'te Fatih'in babası 2. Murat'ın yaptırdığı namazgah var. Tam köprünün ortasında o balkon gibi yerde kıble taşı var. Orada duruyor. Çoğu o şekildedir. Bazıları köprünün yanındadır. Bunun gibi Afyon, Bolvadin köprü namazgahı gibi köprünün yanında. Kenarı mesela Kırşehir'de var Kesik Köprü. Onun namazgahı da böyle. Tam köprünün bittiği yerde köşesine duruyor. İltekin Gazi hakikaten çok yakışıklı, çok dirayetli, boylu poslu, Rumcayı da ana dili gibi konuşan bir önemli isimdi. Danışmentlerin Amasya kuşatmasına şehre birçok kez girdiğini biliyoruz, istihbarat topladığını biliyoruz. Danışmentname'ye göre Amasya'nın Rum beyinin kızını birkaç kez görüyor, kendisini gösteriyor. Bir tanesinde kız gönlünü kaptırmış İltekin Gazi'ye ve ona fısıldayarak şu yerde buluşalım diyor. İltekin Gazi pusu kuruyor. Adamlarıyla beraber kız oraya kendi nedimeleriyle geldiğini onu kaçırıyor. Kaçırdıktan sonra kuşatma alanının arkasına götürüyor. Orada onunla konuşuluyor, ediliyor. Kız zaten aşık olmuş. Müslüman oluyor. Evleniyorlar. Hatta kızın mezarı neredeymiş biliyor musunuz? Yani mezarı da belli. Osmanlı dönemi ziyaret ediliyor. Herkes biliyor. İltekin Gazi burada yaşıyor. Bu hanımın mezarı Emir Torumtay Gök Medrese'yi gördük ya az önce arkada. O Gök Medrese'nin yanında bugün kaybolmuş bir mezarlık var. O mezarlıktaymış. Peki İltekin Gazi'nin kabri nerede? İltekin Gazi'nin kabri
Bu gördüğünüz Yeşilırmak'ın az ilerisinde hemen şurada Amasyalılar tarafından hala İltekin Bağları olarak adlandırılan bölgede metruk bir vaziyette duruyor. İkinci Mahmut dönemine kadar, yani 1820'lere kadar Osmanlı toplumu oraya her sene Amasya'nın fethi yıl dönümünde giderler. Orada dualar edilir. Yemekler yenir, mesireler yapılırmış. Sonra unutulmuş. Orada tapuk kayıtlarına baktığımız zaman 2 tane cami varmış. Hemen şu yandaki, şu an gitseniz mezbelelik bir yer orası. Ben de gittim. 2 cami, bir mescit, bir mektep ve küçük bir köy varmış o türbenin etrafında. Şimdi hiçbir şey yok. Mezbelik, türbe yıkılmak üzere. Ayakları duruyor. Tepe yarım yıkılmış. Acilen yetkililerimizin buraya sahip çıkması lazım. Biz Alparslan diyorsak, Selçuklu diyorsak, Ecdat diyorsak, Malazgirt diyorsak, Anadolu bizim yurdumuz diyorsak, bu yurdu biz yapan İltekin Gazi'nin türbesi yok olmak üzere. Acilen bu türbenin ayağa kaldırılması ve Amasya'nın fethi yıl dönümlerinde Amasya halkı dahil bizler de Türkiye'nin dört bir yanından gelip bu zatı rahmetle yad etmemiz icap etmekte. Amasya'dan İltekin Gazi Köprüsü'nden ve bu şirin namazgahın yanından selamlar.